Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi tespihimi görünce merak ettiniz, acaba nasıl bir video olacak? Bu şu anda çektiğim tespihim arkadaşlar. 10'a 12 küsen kehribar kabarcıklı mikron derecede renk almış bir tespih görün istedim. Tanıtmıştım daha önce size. Ama çekeceğim video bu değil arkadaşlar. Şöyle ekranı biraz şöyle daraltalım. Çekeceğim video bu değil. Bugün çok özel bir kehribar videosu çekeceğim arkadaşlar. Onu da size göstermek istiyorum. Çok önemli bilgiler vereceğim. Umarım istifade edersiniz. Şimdi faydalı olacaktır muhakkak. Şöyle bir kehribar tespihimiz var. Şöyle bir çıkaralım arkadaşlar. Bu tespihimizi ben gördüğümde doğal kehribar bir tesbihe ellediğimi zaten hemen hissettim. Ve bunu alıp bir sertifika verme ihtiyacı duydum. Sadece kehribarın doğal olması ya da bir sertifika verilmesi konusu değil. Aslında önemli olan bir nokta daha var. Onu açıklayacağım. Sertifikadaki açıklamalarla alakalı ve bizzat ben kendim de sertifikayı veren GLT firmasıyla görüşerek yorumlarının ne anlama geldiğini izah etmelerini isteyerek daha detaylı bir bilgi aldım ve bu bilgiyi de sizinle paylaşma ihtiyacı duydum arkadaşlar. Önce tespihimizi bir gösterelim. Orijinal rengi bu. Bakın şöyle biraz ışığı kapatınca orijinal rengi bu. Netleştirmiyor mu acaba? Bana mı öyle geliyor? Şöyle bir bakayım. Evet, orijinal rengi bu arkadaşlar. Işıktan dolayı biraz koyu gözüküyor olabilir. Şu anda böyle biraz evet, evet. Isıdan koyu gözüküyor. Sorun değil. Şimdi kehribarımız el işçiliği ve detayları da sertifikada yazıyor. Ölçüleri yazıyor. Şöyle bir koyalım. Gümüş kazas püskülümüz. Ölçülerine bakalım. 39.24 grammış arkadaşlar. 14.88'e 9.44 ölçülerindeymiş. Şöyle sertifikadan göstereceğim. Ben buna sertifika aldım. Tespihimizi önce bir görelim. Şöyle güzel bir görelim. Son 3 tanesi şeffaf. Bir kere malzemenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Dokunuş ve hissiyat çok farklı. Piyasada gördüğünüz kehribarlar gibi değil. Elime ilk aldığımda zaten bunu hemen hissettim. Dedim ki ben bunu arkadaşlara tanıtayım. Bunun için de bir riske girerek sertifikaya verdim. Çünkü parasını tamamen ben ödeyecektim. Sertifikasını da size göstereceğim. Tespihimiz tamamen orijinal. Şöyle detayları da vereceğim size. Nasıl bir orijinalliği varmış onunla ilgili size detayda vereceğim arkadaşlar. Şimdi tespihimiz şöyle bir dursun. Evet. Çok güzel duruyor. Harika. Çok harika. Duruşu bile mükemmel. Çok hoşuma gitti. Şu an çok güzel durdu. Harika. Şimdi tespihimizle ilgili şöyle bir sertifika ücreti verdik. Size göstermek istiyorum. 825 TL tutarında bir sertifikayı veren daha doğrusu Göksu Kolsuz bu faturayı kesmiş. Gelir makbuzuymuş. Şöyle göstermek istedim size. Böyle orijinal bir kehribarınız varsa arkadaşlar ödeyeceğiniz tutar 825 lira şu anda. Dolar olarak 25 dolara mı 20 dolara mı kaça geliyor bilmiyorum. 25 dolara falan gelmesi lazım. Ondan sonra GLT'nin şöyle bir arka yüz ön yüz sertifikası var arkadaşlar. Küçük bir sertifika. Daha büyükleri de oluyor bunların. GLT'nin orijinal sertifikası bunlar arkadaşlar. Arka tarafı da bu. Zaten şeyleri de var. Bundan sonra içini açalım. Asıl olay burada arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ne demiş? 31.07.2024'te sertifikaya vermişiz. Rapor numarası 26090. Bakın sırasıyla gideyim, hemen buradaki bilgileri de size
söyleyeyim. Arkadaşlar ben sertifikamı aldığımdan itibaren hemen girdim GLT'nin internet sayfasına. İnternet sayfasına girip şu kodumu yazarak tesbihim hakkındaki bütün bilgileri de aynen orada gördüm. Hani bazen muhabbeti oluyor. Ya sisteme girme unutulmuş, sonra girilecek, aylar sonra girecek, haftalar sonra girecek falan filan muhabbetleri, bunlara kanmayın sakın arkadaşlar. Sertifikayı gireceksiniz koduyla, sizin önünüze bilgileri çıkacak. Bunu yanınızda taşımanıza bile gerek yok. Şu kodla girin GLT'nin sayfasından, bununla ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu tespihle ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu sertifika sahtekarlığı ya da sertifikayla ilgili bu kodu söylememin sebeplerinden biri de şu. Adam bir tane ürün gönderiyor sertifikaya. Gerçek sertifikayı alıyor. Mesela bu kodu. Bütün tesbihlerine aynı sertifikayı koyuyor. Adam girip bakıyor. Aa, orijinalmiş diyor. Böyle bir şey yok. Malzemenin, tesbihin resmiyle, şekliyle, her şeyle birebir aynı olması gerekiyor bir kere. Onun dışında mesela ona benzer ürünleri de aynı şekilde sertifikalandırabilirler, sahte sertifika olarak. Ama resimlerin duruşundan tutun şeyine kadar dikkat etmeniz gerekiyor. 1 milim oynuyorsa o sertifika o tesbihe ait değildir, bilginiz olsun. Maalesef insanlar suistimal etmeyi seviyor. Böyle kirli parayı seviyor insanlar. Mesela burada işte ne demiş? A piece of rosary, bir parça kehribar. İmamesinde de şey varmış arkadaşlar. Gümüş varmış. 39.24 gram. Ölçüleri 14.88'e 9.44 milim. Ortalama tabii çıkartmış bunu. Sarı bit tane. Şimdi önemli olan şurası arkadaşlar. Results. Sonuç demiş yani. Sonuç neymiş? Netliyor mu, netlemiyor mu? Bir şey yapacağım. Sonuç natural amber demiş. Doğal kehribar demiş. Yani şu anda tespihimiz doğal bir kehribar. Tamamen doğal bir kehribar. Sonra açıklamaya baktık. Açıklamada ne yazıyor? Açıklamada modifiye amber indication of heating and high pressure treatment. İnşallah doğru okudum. Burada diyor ki arkadaşlar bu tesbih diyor modifiye edilmiş, ısıyla iyileştirme yapılmış diyor. Bunu ben şimdi size izah etmek istiyorum. Normal şartlarda ben bunu okuduğumda ben dedim ki modifiye denilince akla ilk gelen malzemeyle oynanmış, tesbihle oynanmış anlamı geliyor. Ve bana göre bu doğal kehribar sonucunu vermiyordu. Yani açıklamaya baktığımda buradaki açıklamada diyor ki iyileştirme, ısıl işlemle iyileştirme yapılmış. Yani ısıyla iyileştirme yapılmış. Üst tarafta da doğal kehribar yüzü. Bu biraz çelişki gibiydi benim için. Size de açıklayıcı olsun diye ben aradım. Sertifikayı veren arkadaşla görüştüm. Resmi kurumdur burası bu arada. Şöyle izah etti. Dedim ki ben sizin de kafanızda oluşabilecek şeylerden dolayı söyleyeyim size şöyle. Ben dedim ki modifiye amber dendiğinde burası sonuç doğal kehribar dediniz. Tamam, natural. Katkı yok, bir şey yok dediniz. Tamam, çok güzel. Ama modifiye amber dediniz. Kafada şüphe oluştu. Ondan sonra ısıyla iyileştirme yapılmış dediniz. Bu da kafada soru oluşturdu. Bunu bana izah eder misiniz dedim. Şimdi dedim ben önce söyleyeyim size dedim. Biz malzemeyi kesiyoruz, biçiyoruz, şekil veriyoruz. İşte tornaya takıyoruz, bıçak vuruyoruz, cila yapıyoruz. Bunlardan kaynaklanan bir ısıl işlem mi? Çünkü zamanında bir arkadaş herhalde öyle bir şeylerden bahsetmişti. Acaba demişti cila yaparken ısındığı için mi ısıl işlem olmuş gibi bir muhabbet vardı. Bir yerden duymuştum. Nereden duydum da artık. Neyse arkadaşlar. Şimdi belki kafalarda bu soru olabilir diye ben de size izah etmek istedim. Arkadaş aynen şöyle dedi. Hayır dedi. Bunu ustanın alıp işlemesiyle ya da cilaya tutmasıyla hiçbir alakası yok. Bu tamamen kehribarın kendisinin işleme girmesi demek. Yani ham maddenin, materyalin işleme girmesi anlamına geliyor. Peki dedim bunu biraz daha bize açar mısın, izah eder misin? Aynen şöyle dedi. Dedi ki abi dedi bu kaya tamamen doğal. Hiçbir katkı yok.
Daha önce işte konuştuğumuz şeyler de vardı. Plastik katkılı ürünler de geliyor. Ama bunda hiç katkı yok. Fakat şöyle bir şey yapılmış dedi. Biz onun izlerine rastladık malzemede dedi. Neye rastladılar? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu malzeme kolay işlenebilsin, çabuk dağılmasın, kırılmasın diye işleme sokmuşlar. Isı ile iyileştirme buymuş arkadaşlar. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Modifiye amber buymuş arkadaşlar. Onun için dedi ki kesinlikle hiçbir katkı yok bu malzemede. Sadece işlenebilsin diye kaya halindeyken biraz fırına veriyorlar genelde dedi. Fırında biraz ısıyla bunu sertleştiriyorlar. Kolay işlenebilsin, çabuk dağılmasın, yıpranmasın diye. Bunu yapıyorlar, bunu biliyoruz dedi. Ama tekrar söyleyeyim dedi. Malzemede kesinlikle katkı yok. Tamamen doğal kehribar dedi. Bizim hissiyatımız da bunu söylemişti zaten. Bir insanların mesela hissiyatları çok önemli. Mesela götürürsünüz, tespihinizi gösterirsiniz. Der ki bu bana göre bakar yani doğal kehribar ya da bana göre pres kehribar der. Ama tabii ki bir resmi kurumdan bir belge almak çok önemli arkadaşlar. Bunlar bu belgeleri veren firmalardaki doneler arkadaşlar dünya çapında kabul görmüş. Onaydan geçmiş doneler. Öyle kafalarına göre vermiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden bu çok önemli. En azından elinizde bir belgeniz olsun. Hissiyatımız doğru çıktı. Malzememiz doğal çıktı. Bu tespihimiz tamamen doğal. El işçiliği. Güzel mi? Güzel bir tesbih. Tesbihte tabii doğal olduğu için ufak tefek şeyler ben gördüm. Mesela şurada hafif bir minnacık bir delik gibi bir şey gördüm. Ondan sonra bir iki tane de şöyle hare gibi bir şeyler gördüm. Dışa kalmış böyle. Bakın şunda da var. Malzemenin en dışına kalmış herhalde. Böyle bir yapısı var. Hissiyatı çok iyi. Şimdi piyasadaki kehribarları elinize aldığınızda kıyaslamak için bunu da elinize aldığınızda farklı bir şey çektiğinizi hemen hissedeceksiniz. Ben de bu güzelliği siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istedim. Şöyle çok güzel bir malzeme. Kehribar sorup duran arkadaşlar vardı. Ben de onlara izah ediyordum. Gerçekten çok ciddi paralara çıkar orijinal ürünler. Elime gelirse paylaşayım ama fiyatı çok yüksek olacak. Onlar da olsun en azından bir paylaşım, bir görelim. Belki niyetimiz olur, alırız demişlerdi. Ben de o abilerime şimdi buradan diyorum ki abiler tespihimiz bu. Ölçülerini ben bir daha söyleyeyim size. Şöyle. Yanımda kumpasım yok kusura bakmayın. 14.88 yani şöyle düşünebilirsiniz. 9.5'a 15 gibi 9.5'a 15 gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ölçüde güzel mi güzel yumurta kesim bir tespih. İnce delik çok kalın değil. Harika bir parça sevenlere gelsin diyelim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.